Sanırım biraz yaşlandım. Kayıt yaparken ikide bir durdurup başlatıyorum. Ne söyleyeceğimi unutuyorum. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi bugün konu Chase. Yani Chase neydi? Record'a bastığımızda şu Chase. Her Avalice kullanıcısı bu Chase'i bilmek zorunda. Çünkü eski Avalice'da çok meşhurdu. Biz bunu çok kullanıyorduk. Şimdi de kullanıyorum gerçi. Bu Chase'i de gene fixture ve channel modda kaydedebilirsiniz. Hangi özelliğini aktif ettiyseniz o size o şekilde çalışır. Grubum spotları seçtim arkadaşlar. Hemen bir tane kayıt yapacağım. Locate'e bastım. Pozumuzu verdik. İşte bir tane gobo koyalım. Bir tane renk koyalım. Siz kafanıza göre ayarlayın artık. Bütün özelliklerini açtıktan sonra ben fixture modda kaydedeceğim bu chase'i. Şuraya basıyorum chase'e. Bana soruyor hangi fader'ı seçiyorsun diye. Bunu seçtim. İlk adımı da şimdi şunu poz olarak seçtim. İlk adımı da bunu kaydediyorum. Kaydettim. Ne oldu? Birinci adım tamamlanmış oldu. Pozu değiştiriyorum. Tekrar üstüne basıyorum. Kaydettim. Çok basit. Pozu değiştiriyorum. Tekrar üstüne basıyorum. Kaydoldu. Tekrar üstüne basıyorum. Tekrar Q'yu seçiyorum. Bu şekilde bunu yapmayalım. Şu olsun. Tekrar. İşim bitti artık, kayıt işi. Exit clear deyip çıkıyorum arkadaşlar. Bakalım ne yapmışız. Böyle az önceki adımları gösteriyor bize. Bunun bir sürü ayarı var ama ben size önemli olanlarını göstereceğim. Chase ayarları diye onu ekstradan detaylı bir şekilde gireriz. Ve burada akışı görüyorsunuz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 diye hızlı hızlı geçiyor. Bunun zamanını buradan çoğaltabilirim. Ya da hızını ayarlayacaksam şuradan da yapabilirim. Edit Times'a basıyorum. Q'nun üzerine basıyorum. Burada bir liste açıyor bana. Benim neydi hızım? Speed'im 3.7'ymiş. Ben bunu yavaşlatmak istiyorum. 7 saniye diyorum. Bastım. Kaydettim. 7 saniye oldu. Artık yavaş yavaş hareket edecek. Yalnız fark ettiyseniz ışık da geç geldi. Bu ışığı da biraz fader'ı açar açmaz direkt gelsin istiyorum. Onu da nasıl yapıyorum? Tekrar Edit Times'e giriyorum. Dimmer'i hızını değiştireceğim arkadaşlar. Üstüne bastım. Tekrar göstereyim neden yaptığımı. Edit Times'a bastım. Tekrar Chase'in üzerine bastım. Açılan pencereye hiç dokunmuyorum. Sadece dimmerle çünkü işim. Buradan açılan listeden Set Step Time'ı buluyorum. Üstüne bastım. Burada da değil aslında işim. Sadece dimmerle demiştim. Burada genel olarak da bir zaman verebiliriz. Sonra Group Time'a giriyorum şuradaki. Bir sayfa ileri dedikten sonra Group Time'a giriyorum. Buradan ilk Q'daymış bu. Kaç Q'muz varmış? 5. Ondan sonra ben dimmer'i ilk Q'dan başlatacağım. Chase hep birinci şeyden Q'dan başlayacağı için dimmer'in delay'ini ve fade'ini, hatta shutter'da takılı kalmasın diye shutter'ı da tek tek verdim. İsteyen diğer bütün Q'ların içerisine girip hepsini yapabilir. Ama sadece birinci Q'yu yapmak yeterli. Çünkü ben hep birinci Q'dan başlatıyorum Chase'imi. Şöyle göstereyim. Her şeyden çıktım. Chase burada. Adıma dikkat edin şuraya. Açtığım anda direkt birinci Q'dan başlıyor. Yani ileri bile gitsem kapattığımda tekrar birinci adıma geri dönüyor. Tekrar birinci adımdan başlattırıyorum. Bu benim için nasıl bir avantaj? Bu mikserde özellikle. Şimdi mesela benim 5. değil de 4. Q, 3. Q yukarıda. Robotlarım gitti, yukarıda kaldı. Kapattım. Robotlarım yukarıda bekliyor. Herhangi bir şey yapmıyor. Tekrar açtığımda o yavaşça tekrar birinci poza geçiyor. Bu benim Avalice'da en sevdiğim özelliklerden birisi. Hiç şeyimi bozmadan devam ediyor. Şimdi bunun birkaç tane basit ayarını göstereceğim arkadaşlar. Şu Options'a giriyoruz. Options'ın içerisinden tekrar buraya bastık. Şu pencereden de ayarlayabilirsiniz. Bu pencereden de ayarlayabilirsiniz. Mesela Handle'ın içerisinde neler varmış. Burası hiçbir zaman kilitlemiyorum. Aynen bu şekilde açık bırakıyorum. Playback'te değiştirdiğim ayarlar şu üçü oluyor bazen. Şu en sondaki sadece Go dediğinizde gider. Şuradaki Go'yu. Bu ikisi birbirine bağlar. Şu da mesela son adımda durdurmanıza yarar.
Bu kullandığım özelliklerden bir tanesidir. Atıyorum bir time kodun içerisine Q yazdınız. 5. adımda dursun. Bir sonraki Q'ya geçsin istiyorsunuz. O zaman bunu açın. Şu da mesela bakın şimdi bunu açtığımda şuraya bir işaret geldi. Gördüğünüz. Bu masayı açar açmaz programı başlatır arkadaşlar. Bunu kapalı tutuyorum. Times'da zaten fade in fade ayarları var. Burada Global Overlay LTP veya Freerun, bu master'ları ayarlayacaksanız ekstra onu başka bir videoda anlatacağım. Çok detaylı çünkü onlar ileri düzey. Şuradan Rate Master ya da Speed Master ayarlayabiliyorsunuz. Release, bunu da ayrı bir konuda işleriz. Yani chase'i kaydetmek aslında bu kadar. Şimdi bunu kaydettik diyelim. Bunun içerisinde bir de değişiklik yapacağız mesela. Yani baktık 1, 2, 3 adımlar gidiyor. Dur onu da o şeyde anlatayım, aslında videoda anlatayım. Burada şimdi göstereceğim bir şey daha var. Mesela 2 tane chase'imiz var. Hemen bir tane daha yapalım. Locate ettim. Record. Chase. Bastım. Şuna bastım. Tamam. Şimdi şöyle. Avalice'da arkadaşlar chase yaptıysanız en son açtığınız chase neredeyse o oraya gider. Bu arada chase olmamış. Unuttuk. Bir tane daha chase yazayım. Hemen hızlıca. Record, create chase. 3 adım yeterli. Göstereceğim için. Evet. Bu chase ayrı bir chase. Bu da ayrı bir chase. Avalice'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazen telefonlar alıyorum bu konuyla alakalı. En son hangi chase'i açtıysanız şurada akan şu menüye bağlı olan chase en son açtığınız chase oluyor. Ama adam diyor ki ben bu chase'e hiç bulaşmayayım. Benim bu chase'im akarken ben üzerine onu açsam bile o oraya bağlı olmasın istiyor. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Q'ya basıp üstüne bastığımızda hangi chase'deyse ona bağlanıyor otomatik olarak. O bir. Bir de Q'ya basıp tekrar üstüne bastıktan sonra, hatta Q'ya bastım. Şu açık. Şurada da connect var. Buna bastığımızda artık bunu bu chase'den çıkaramayız. Yani çünkü buraya kilitledim. Yani şöyle bakın şimdi. Açtım. Bu başka bir chase. Burada akmıyor. Ama bunu açtığımda bu burada akmaya başlıyor. Go dediğimde gider. Bu açıkken mesela bunu durdurmak isteyeyim. Stop diyeyim. Bu çünkü buraya bağlı olmadığı için durmaz. Chase konusu böyle arkadaşlar. Başka chase ile ilgili onu anlatmayayım dedim ama hadi anlatayım. Şimdi şöyle, şunu en sona alayım. Şimdi şöyle, eğer ki chase'inizin içerisinde ufak bir değişiklik yapacaksanız bir tane unfold var arkadaşlar. Bunu unfold menü ne işe yarar diye bir videoda anlatmıştım. Burada da anlatayım. Unfold'a basıyorsunuz arkadaşlar. Üstüne bastığınızda bak gördüğünüz gibi burada bir sürü adımlar çıktı. 5 tane adım varmış. Birinci adım buymuş. İkinci adım buymuş. Üçüncü adım buymuş. Mesela diyelim atıyorum 4. adım buymuş. Ben dördüncü adımı beğenmedim mesela. Direkt silebilirim buradan. Delete'e basıp direkt üstüne bastığımda siler. Silmeyeceğim ama şimdi ne yapacağım? 4. adımda poz değiştireceğim. Ne yapıyorum? Spotları seçtim. Şu istemediğimiz poz var ya, bunu aldım. Record'a bastım. Üstüne bastım. Merge'e bastım. Direkt artık bu adım değişmiş oldu. Rengini bilmem gobosunu vesairesini istediğinde değiştirebilirsiniz. Bu menüden nasıl çıkıyorum? Tekrar unfold'a bastığımda çıkıyor. Bakalım o istemediğimiz poz olmuş mu? Açtım. Gidelim. Go. 5. adımdı sanırsam. 4. adımdan 5. adıma geçerken evet böyle olmuş. Yani adımı değiştirmiş oldum. Chase'in basit anlatılabilecek yöntemi bu arkadaşlar. Chase hayatınızı kurtarır. Her zaman bir chase yapın. Ben bunu nasıl kullanıyorum? Böyle biraz kısıyorum ışığını. Bu chase akarken
lamplarımla 1-2 diye oynayarak her şarkının içerisinde ekstra efekt vererek kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Avalaş Türkiye Telegram kanalına da hepinizi bekliyoruz. Videonun altında linkini koyacağım. Şimdiden herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar arkadaşlar.